Bugün dünyanın gözü Türkiye'de. Küçücük bir kasaba bir anda dünya gündeminin merkezine oturdu. İznik. Peki Papa neden tam olarak buraya geliyor? Bu küçük ilçeyi bu kadar özel yapan ne? Ve tüm dünyanın merak ettiği o soru. Gerçek sebep ne? İznik. Antik adıyla Nikaya, burası insanlık tarihinde dev bir kırılma noktası. Yıl 325. Roma İmparatoru Konstantin, Hristiyan dünyasını sarsan büyük bir tartışmayı sona erdirmek için yüzlerce piskoposu bu şehirde topladı. İşte bu olay 1. İznik Konsili olarak tarihe geçti. Peki ne oldu bu konsilde? Aslında Hristiyanlığın DNA'sı yeniden yazıldı. İsa'nın tanrısal doğası, kutsal üçleme gibi bugün milyarlarca insanın inancının temelini oluşturan dogmalar. İşte tam burada, bu göl kenarındaki küçük şehirde hararetli tartışmalar sonucunda karara bağlandı. O gün belirlenen inanç metinleri bugün hala kiliselerde okunmaya devam ediyor. Yani modern Hristiyanlık köklerini büyük ölçüde İznik'e borçlu. Bu şehir sadece tarihi surlardan ve çinilerden ibaret değil, aynı zamanda Batı medeniyetinin ve inanç sisteminin en kritik dönemeçlerinden birinin yaşandığı yer. Ve şimdi 1700 yıl sonra tarih yeniden bu topraklarda canlanıyor. Peki Papa neden tam bugün, tam bu yıl burada? Çünkü 2025 1. İznik Konsili'nin tam 1700. yıl dönümü. Bu sadece sembolik bir tarih değil. Hristiyan dünyası için devasa bir kilometre taşı. Papa 14. Leo'nun göreve geldikten sonraki ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye'ye, özellikle de İznik'e yapması ise kesinlikle bir tesadüf değil. Bu çok dikkatli planlanmış, her adımı sembollerle dolu bir mesaj. Düşünün, Vatikan'dan sonraki ilk durağı Hristiyanlığın temellerinin atıldığı bu topraklar. Bu köklere bir dönüş çağrısı, geçmişe bir saygı duruşu ve aynı zamanda geleceğe yönelik güçlü bir vizyonun ilanı. Bu ziyaret basit bir gezinin çok ötesinde binlerce yıllık bir tarihin bugüne yansıması ve belki de geleceği şekillendirecek adımların ilk sinyali. Bu yüzden tüm dünya nefesini tutmuş, İznik'ten gelecek mesajı bekliyor. Bu ziyaret bir mesaj, hem de çok güçlü bir mesaj. Papa'nın İznik'te yöneteceği ayin, televizyon ekranlarında veya haberlerde çok sade görünüyor olabilir. Belki birkaç dua, birkaç ilahi, ama bu sadeliğin ardında yatan mesajlar devasa. Öncelikle bu, Doğu ve Batı kiliseleri arasında asırlardır süren ayrılığın ardından bir yakınlaşma adımı. Ortodoks ve Katolik dünyalarının ortak bir kökene, yani İznik'e dönerek verdikleri bir birlik pozu. Bu ziyaret sadece dini liderler arasında değil, farklı kültürler ve inançlar arasında da bir diyalog köprüsü kurmayı hedefliyor. Papa'nın burada edeceği barış duası sadece Hristiyan dünyasına değil, tüm insanlığa yönelik bir çağrı olacak. Fakat perde arkasında konuşulanlar çok daha derin meselelerle ilgili. Bu ziyaret, Vatikan'ın gelecekteki rolü, dinler arası ilişkilerin yeni rotası ve küresel barış adına atılacak somut adımlar hakkında önemli ipuçları taşıyor. Yüzeydeki sembollerin altında çok daha büyük bir stratejinin parçaları yatıyor olabilir. Tabii ki böylesine tarihi bir ziyaret beraberinde sayısız komplo teorisini de getiriyor. Bu ziyaret bazılarına göre sadece bir yıl dönümü kutlaması değil, çok daha fazlası. Bu Hristiyanlığın bölünmüşlüğünü sona erdirme ve köklerine geri dönme mesajı. Doğu ve Batı kiliseleri arasında belki de yüzlerce yıldır planlanan büyük bir birleşme adımının başlangıcı. Ancak herkes böyle mi düşünüyor? Elbette hayır. İnternetin derinliklerinde, sosyal medyada dolaşan söylentiler çok daha farklı ve gizemli senaryolar çiziyor. Kimileri İznik Gölü'nün altında keşfedilen ve hala sırlarını tam olarak çözemediğimiz o antik bazilikanın içinde tarihin akışını değiştirecek saklı belgeler olduğunu iddia ediyor. Belki de konsil kararlarının orijinal metinleri ya da hiç bilinmeyen gizli tutanaklar. Papa gerçekten 1700 yıl sonra neden tam olarak aynı noktaya dönüyor? Bu sadece sembolik bir jest mi, yoksa çok daha fazlası mı var? Bu ziyaret aslında Vatikan'ın azalan etkisine karşı sembolik bir güç gösterisi olabilir mi? Tarihi, dini ve politik anlamlarla dolu katman katman bir ziyaret. Ve dünya 1700 yıl sonra bugün yeniden İznik'e bakıyor. Bu küçük kasaba bir kez daha tarihin sahnesinde başrolde. Papa'nın bu gelişi gerçekten de ilan edildiği gibi küresel bir barış ve kardeşlik mesajı mı taşıyor? Yoksa bu buzdağının sadece görünen yüzü mü?
Belki de bizler çok daha büyük bir dönüşümün, inançların ve güç dengelerinin yeniden şekilleneceği yeni bir çağın başlangıcına tanıklık ediyoruz. Bu ziyaret bir son mu yoksa bir başlangıç mı? Karar sende. Bu tarihi anı nasıl yorumladığını ve aklındaki soruları yorumlarda bizimle paylaş. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma.